Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da çift tepe riskinden bahsediyoruz. Yukarıda 2790 geçilmediği sürece burada bu çift tepe riski gündemde olacak. Aşağıda ise 2720-2710 bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgenin kırılması bir düzeltme sürecinin başlangıcı anlamına gelecek ve 2629'lara kadar bu düşüşler normal karşılanmalı. Bu son yükselişin maksimum düzeltme sınırıdır. Ancak 2629 altı kapanışlar almaya başlıyorsak bu çift tepenin aktif olma yani 2536'nın kırılma ihtimali bu sefer güçlenmiş olacak. O nedenle 2700 altındaki hareketlerde risk azaltmak çok önemlidir. Özellikle geçtiğimiz şu son dönemde bakın şu düşüş sürecinde çok fazla mesaj aldım. İşte evinin parasını altına yatıranlar, araba almak isteyip altına yatıranlar bu düşüşte, bu düşüş sürecinde oldukça sıkıntılı günler yaşadı. Dolayısıyla yüksek maliyetli yatırımcılar özellikle burada temkinli olmaları gerekiyor. 2700 altındaki hareketler oldukça sıkıntılı olacaktır. Yalnız burada komple pozisyon kapatmaktan bahsetmiyorum. Olası geri çekilmelerde ortalamanızı düşürmek adına tekrar alım yapmak için %20, %30 olur. Risk algınıza göre bunu %50'ye kadar çıkartabilirsiniz. Nakde geçmek bu bölgede en azından o düşüş süreçlerine yakalanacak olursanız daha az stres olmanızı ve en önemlisi maliyetinizi düşürme şansını yakalamış olursunuz. Ancak 2710'da kırılmadığı sürece 2790'ın kırılma ihtimali daha güçlü olarak görünmekte şu an için. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu tepe bölgede bir omuz baş omuz formasyonu ihtimali gündemde. Bazı analistler bu sağ tarafta oluşan dibin sol taraftaki dibin altına inmiş olmasından dolayı bu formasyonun geçersiz olduğunu söyleyeceklerdir. Bu tür şeylere çok fazla aldanmamanızı tavsiye ederim. Sonuçta bakın RSI'da bu omuz baş omuz formasyonunu destekler durumda. Şurada bir negatif uyumsuzluk var. Ancak tabii bu formasyonun aktif olduğunu söyleyebilmemiz için aşağıda 2724'ün kırıldığını görmemiz gerekir. Bu tarz bir kırılım gelecek olursa da 2588'den başlayan şu yükselişin %50 düzeltme sınırına kadar bir düşüş beklenir. Bu da 2685-2680 bölgesi olacak. Bu tarz bir düşüş gelecek olursa yani 2724'ler kırılacak olursa aşağıda 2660-2650 bölgesi maksimum düzeltme sınırımızdır. Bu bölge korunduğu sürece bu yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Yalnız 2650 altındaki kapanışlar 2500'lerin bakın şu çift tepenin aktif olup 2500'lerin kırılma ihtimalinin güçlendiği bir süreci gösterecektir. İşte bu nedenle diyorum yani yüksek maliyetliler bu bölgede bir miktar risk azaltırlarsa sonuçta pozisyonu tamamen kapatmadığınız için 2790'ların kırılması durumunda gene kar almaya devam edeceksiniz ancak olası geri dönüşlerde orta uzun vade için maliyetinizi aşağıya çekme gücünü kazanmış olacaksınız. Sonuçta her zaman beklenmedik durumlara karşı kenarda bir miktar nakdimiz her zaman olmalı.